Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Lilyum Hırka'nın ikinci bölümüyle sizlerleyim. En son trabzanlara arka gövdeden batarak üçlü trabzanlar örmüştük. Şimdi başlangıç noktasına ilmek kaydırarak sıramı tamamlıyorum ve yine orta noktaya ilmek kaydırıyorum. Yeni sırama başlıyorum. 3 zincir, 1 ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzanla köşemi örüyorum. Şimdi burada çapraz bağlar yapacağız. Alt sıradaki kenar arttırması 2 trabzanı atlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tığımıza 2 sefer ip dolayıp 4. trabzandan baştan sayarak 4. trabzana ön gövdeden batıyoruz ve ikişer ikişer 3 seferde ilmekleri örüyoruz. Aynı trabzanın bakın tepe noktasına bir ikili trabzan yapıyoruz. Önde bir trabzan, tepe noktasında bir trabzan, her ikisi de alt sıradaki 4. trabzanın üstünde. Tığa 2 sefer ip doladım. Dönüyorum. 3. trabzana ön gövdeden batıyorum. İkişerli gruplar halinde 2 sefer çıkartıyorum. Tığda 2 ilmeğim var. 2 sefer ip doladım. Bir trabzan atladım. İkinci trabzana, yani baştan sayarsak 6. trabzana ön gövdeden battım. 2 2 3 olarak ilmekleri çıkarttım. Yine aynı trabzana bir tane ikili trabzan örüyorum. Görüntüm bu şekilde. Tığa 2 sefer ip doladım. Atladığım trabzana yine döndüm. 2 2 ilmekleri çıkarttım. Tığda 2 ilmeğim var. Tığa 2 sefer ip doladım. Bir trabzan atlıyorum. Sonraki trabzana ön gövdeden batıyorum. 2 2 3 olacak şekilde ilmekleri örüyorum ve yine aynı trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığa yine 2 sefer ip doluyorum. Geride atladığım trabzana ön gövdeden batıyorum. 2 sefer ikişerli şekilde çıkartıyorum. Tığa 2 sefer ip doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzana ön gövdeden batıp 2 2 3 olacak şekilde ilmekleri çıkartıyorum. Yine son battığım trabzanın tepe noktasına ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde çaprazlar oluşturacağız sıra sonuna kadar. Başlangıç yarım çaprazı yaptıktan sonra o trabzanın bir gerisi ve iki ilerisindeki trabzanı kullanıyoruz çaprazları yapmak için. Karıştırırım diyorsanız ikinci bir yöntem olarak alt trabzanları sayabiliriz. 4. trabzandan başlamıştık. Sonrasında ne yapıyoruz? 3. trabzan ve 6. trabzana çapraz yapıyoruz. 5. trabzan ve 8. trabzana çapraz yapıyoruz. Yine 7, 10 şeklinde, bu şekilde devam ediyoruz sona kadar. Başta 2 trabzanı atlamıştık. Sondakileri de atlayacağız aynı şekilde. Bakın son yarım trabzanı yapıp tepe noktasına ikili trabzanı yaptıktan sonra tığa 2 sefer ip dolayıp soldan saydığımızda 3. trabzana ön gövdeden batıyoruz ve buraya bir üçlü trabzan yapıyoruz ikişer ikişer çıkartarak ve sonra bir zincir çekip köşe noktasına 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaparak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Çaprazları sayacak olursak toplamda da 17 tane çaprazımız var. Sağlama yapmak için bunu da kullanabilirsiniz. Eğer ki eksik ya da fazla olursa örgüyü tekrardan kontrol etmeniz gerekecek. Diğer 5 kenarı da bu şekilde ördükten sonra bir zincirle başlangıç noktama ilmek kaydırıyorum. Orta noktaya ilmek kaydırıp 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Tığıma 2 sefer ip doluyorum. Ve çaprazların arka kısmında yaptığımız ikili trabzanlarımız var. Zaten bakın kabartı ve boşluk olarak görünüyor bunlar. Bunların her birine yine böyle arka gövdeden batıp tığdaki ilmeği 3 seferde çıkartarak uzunca üçlü trabzanlar yapacağız. 2 zincir, tığa çift ip doluyorum. Sonraki trabzana yine batıp üçlü trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum.
Tığıma 2 sefer ip doluyorum. Sonraki ikili trabzana yine bu şekilde batıp üçlü trabzanımı örüyorum. Tüm arkada duran ikili trabzanlara aynı işlemi sıra sonuna kadar uyguluyorum. Bu da demek oluyor ki benim 17 tane çaprazım vardı. Bunlar da yine 17 tane trabzanım olması gerekiyor. Her birinin arkasındaki ikili trabzana battığım için. Sonuncuyu da yaptıktan sonra 2 zincirimi çekiyorum. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıp ilk kenarımı yine tamamlıyorum. Diğer kenarları da aynı şekilde örerek devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. 2 zincir çekerek başlangıç noktasına ilmek kaydırıyorum. Orta noktaya ilmek kaydırıp yeni sırama başlıyorum. 3 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örüyorum. Şimdi file sırasına geldik yine. 4 zincir çekiyorum. İlk boşluğa sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Üçüncü boşluğa sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Dördüncü boşluğa yine sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Beşinci boşluğa sık iğnemi örüyorum. Ve her boşluğa bu şekilde 4 zincir sık iğne, 4 zincir sık iğne ile filemi oluşturmaya devam ediyorum. Sıranın sonunda yine 4 zincir çekip köşe noktasına 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzan örüyorum. Ve toplamda burada 19 tane filem olmuş oluyor. File sırasını 3 sıra olarak yapacağız. Sıra sonuna geldim. 4 zincir başlangıç noktasına ilmek kaydırıyorum. Sıramı bitiriyorum. Orta noktaya ilmek kaydırıp yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, yine 2 trabzan örüp yeni sırama devam ediyorum. Her bir fileye yine sık iğne ile batacağım. 4 zincir, birinci fileye sık iğne, 4 zincir, ikinci fileye sık iğne, 4 zincir, üçüncü fileye sık iğne, 4 zincir, bir sonraki fileye sık iğne, 4 zincir, sonraki fileye sık iğne. Yine her fileyi bu şekilde dolduracağım. Son filemi sık iğnemi ördüm. 4 zincir çekiyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzan örerek sıramı yine ilk kenarımı tamamlıyorum. Diğer sıralara da aynı işlemi uygulayacağım. File sayım burada 19'dan 20'ye çıktı. Her sırada birer tane artıyor. Sırayı tamamlayalım. Sıra sonunda 4 zincirimi çekiyorum. Ve başlangıç noktasına ilmek kaydırıp sırayı tamamlıyorum. Köşe noktasına ilmek kaydırıyorum. Yeni sırama başlıyorum. 3 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örüyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. İlk fileden başlayarak sık iğnemi örüyorum. 4 zincir sık iğne, 4 zincir sık iğne, 4 zincir sık iğne olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü file sıramı örüyorum. Burada fileleri 3 sıra örmemizin sebebi altta yaptığımız uzun üçlü trabzanlar bizim lilyumlarımızın yine sap kısmını oluşturacak ve yapacağımız popcorn tam onun üzerine denk gelmesi için 3. sırayı örmemiz gerekiyor.
Sıra sonunda yine 4 zincir 2 trabzan, 2 zincir 2 trabzan örüp ilk kenarımı tamamlıyorum. File sayısını yine söyleyeyim, 21 olacak bu sırada. Sıranın sonuna kadar yine örerek devam edelim. Sıra sonunda son 4 zincirimi çekip başlangıç noktasına ilmek kaydırıyorum. Orta noktaya ilmek kaydırıp 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. 1 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örüyorum. Ve bu sırada yine popcornlar oluşturacağız. Bir alt lilyumlarda oluşturduğumuz gibi önce 4 zincirle ilk fileye sık iğne örüyorum. İkinci fileye sık iğne ile geçiyorum. 3 zincir çekip üçüncü fileye bakın. 6 tane ikili trabzan örüyorum. Tığımı çıkarttım. İlk trabzanın tepe noktasına battım. İlmeği bu noktadan kaydırarak bir zincirle popcornu sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Sonraki fileye sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki filenin içine 6 tane ikili trabzan örüyorum. Yine tığ çıkarttım. İlk trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. 3 zincir daha çekip yandaki fileye sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki fileye yine popcorn yapacağım. 6 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra tığımı çıkartıp birinci trabzanın tepe noktasına batıyorum ve ilmeğimi bu noktadan kaydırıyorum. Bir zincirle popcornu sabitliyorum. Yanına da 3 zincir çekip sonraki fileye sık iğne ile sabitliyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sondan 3. noktaya yine fileye popcornumu yapmış oldum. 3 zincir sık iğne yapıyorum. Yandaki fileye sık iğne örüyorum ve yine 3 zincirimi çekip köşe noktasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örerek kenarımı tamamlıyorum. Popcorn sayısına da bakalım birlikte. Toplamda 9 tane popcornumuz oluşmuş oldu. Sıra sonuna kadar geldim. Yine 3 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Yan fileye sık iğne ördüm. 3 zincirle başlangıç noktasından ilmek kaydırdım. Köşe noktasına yine ilmeğimi kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. 1 trabzan, 2 zincir. Yine 2 tane ikili trabzan örüp yeni sıramı başlıyorum. 3 zincirimi çektim. İlk fileye battım, yine sık iğne ördüm. 2 tane sık iğnem var. Bunların üzerine birer tane sık iğne örüyorum ve toplam 3 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi alttaki lilyumların aynısını yapacağım. 4 sefer ip doladım. Hemen alta denk gelen trabzana ön gövdeden battım. Birer birer toplam 6 seferde ilmeklerimi çıkartıyorum. Boşluğun içine önce 3 tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan örüyorum. Tığa 2 sefer ip dolayıp popcorn'un orta noktasına batıyorum. 2 2 2 3 seferde çıkartıyorum. Uzunca bir trabzan oluşturuyorum. 4 zincir çekiyorum. Tepe noktasından ilmek kaydırıyorum. Yine tığa 2 sefer ip dolayıp aynı noktaya
Bir üçlü trabzan örüyorum. 2 2 2 ilmekleri çıkarttım. Yandaki boşluğa bir tane üçlü trabzan, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma 2 sefer ip doluyorum ve altılı trabzanın ikinci boğumuna batıp yine tığdaki ilmekleri birer birer toplamda 4 seferde çıkartıyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne ördüm. 4 sefer ip doladım. Bir tane trabzan atladım. İkinci trabzana ön gövdeden batıyorum ve birer birer toplam 6 seferde ilmekleri çıkartıyorum. Hemen yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan, tığa 2 sefer ip dolayıp popcorn'un tepe noktasına bir tane üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum, ilmek kaydırıyorum. Tığa 2 sefer ip dolayıp aynı noktaya üçlü trabzan örüyorum. İlmekleri 2 2 2 çıkartıyorum. Yandaki boşluğa bir tane üçlü trabzan, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma 2 sefer ip dolayıp altılı trabzanın ikinci boğumuna batıyorum ve tığdaki ilmekleri birer birer toplam 4 seferde çıkartıyorum. Ortadaki sık iğneye battım, sık iğne ördüm. Sıra sonuna kadar toplam 9 tane çiçeğimi örüyorum. 9. çiçekten sonra 2 tane sık iğne örüyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum köşe noktasına. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örerek kenarımı tamamlıyorum. Kalan 5 kenara da aynı şekilde öreceğim. Toplam 9 tane çiçek olduğunu yine hatırlatıyorum burada. Şimdi yine ne yapacağız? Çiçeklerin arkasından trabzan uzatacağız ve yine file öreceğiz burada. Aynı sıralarla devam edecek istediğimiz boyuta gelene kadar. Şimdi burayı da birlikte yine yapalım. Burada biraz marullanma göreceksiniz. Ama arkasındaki sırayı yaptıktan sonra marullanma kaybolacak. Bir üst lilyum sırasında zaten sayılar farklı ilerleyecek. Şimdi 3 zincir ilmek kaydırma yaptım. 3 zincir çekiyorum, bir trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Üçüncü sık iğneye arka gövdeden batıyorum. 2 2 2 ilmekleri çıkartıp üçlü uzun bir trabzan elde ediyorum. Tıpkı alt sırada yaptığımız gibi. Birinci trabzanımı ördüm. 3 zincir çekiyorum. Tığ 2 sefer ip doluyorum. Ve lilyumun orta kısmında yaptığımız 2 tane uzun trabzanın şu arka kısımdaki çift halka görüntüsüne batıyorum. Üçlü trabzanımı örüyorum. Ve kirpiğin arkasında yine çift halka görüntüsünün içine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ta 2 sefer ip doladım. Yine orta noktada sık iğneye arka gövdeden batıyorum. Üçlü trabzanımı örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ta 2 sefer ip doluyorum. 2 trabzanın arka kısmından batıyorum. Üçlü trabzanımı örüyorum. Kirpiğin arkasına batıp ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine çiçeklerin arasındaki
Sık iğneye arka gövdeden batıyorum. Tığ 2 sefer ip doluyorum. Onu da söylemeyi unutmayayım. Ve yine uzunca bir üçlü trabzan örüyorum. Sıra sonundaki sık iğnelere gelene kadar aynı şekilde devam ediyorum. 3 zincirimi çektim. Tığ 2 sefer ip doladım. Birinci sık iğneye arka gövdeden batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Köşe noktasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örüp kenarımı tamamlıyorum. Şimdi burada yine trabzan sayılarımızı bakalım. Toplamda burada yine 19 tane trabzanım oldu. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi burada alt kısımda yaptığımız fileler vardı bakın. O file sıralarının aynısını yapacağız. 10. 11. 12. sırayı aynı şekilde burada öreceğiz ve 13. sırayı 2 sıra file. Filelerin içine üçer tane trabzan ve trabzanları arka gövdeden batarak üçlü trabzanlar örerek bu kısmı tamamlıyorum. Burayı tekrar çekmeyeceğim. Nihai görüntü bakın bu şekilde. Fileleri dörder zincirli olarak çekiyoruz. Birinci file sırasında 21, ikinci file sırasında 22 tane filem var. Yine toplamda 70 tane ikili trabzanım var ve üst sıraya çıktığımda üçlü trabzanları ördüğümde de bu sayı 74'e çıkmış oluyor. Sağdan soldan ikişer tane her sırada eklendiği için. 22. sırada yine çapraz örgü örüyoruz. 1 ve 2. trabzanlara da batıyoruz burada. Farklı olarak tığ 2 sefer ip doladım. İkinci trabzanı bir üçlü trabzan ördüm. Yine ikinci trabzanın tepe noktasına ikili trabzan ördüm. Tığ 2 sefer ip doladım. Birinci trabzana ön gövdeden battım. 2 ilmekleri ördüm. 2 sefer ip doladım. Bir trabzan atladım ve sonraki trabzana batıp 2 3 şeklinde ilmekleri ördüm. Yine trabzanın tepe noktasına ikili trabzanımı ördüm. Tığ 2 sefer ip doladım. Boş bıraktığım sağ taraftaki trabzana yine ön gövdeden battım. 2 çıkarttım. Tığ 2 sefer ip doladım. Bir tane atlayıp ikinci de yine aynı işlemi uyguladım. Geride bıraktığım bir boş trabzanla yine sol tarafta bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batarak çaprazlarımı oluşturuyorum. Yine alt tarafta olduğu gibi. Tek fark dediğim gibi ilk çapraz sırasında birinci, ikinci ve sondan birinci, ikinci trabzanları atlamıştık. Burada bütün trabzanları kullanıyoruz ve yine mantık aynı. Sıra sonuna kadar da bu şekilde devam ediyorum. Son trabzanı da kullandım. Toplamda 37 tane çaprazım oluşuyor burada. Son boş trabzanımın üstüne üçlü trabzanımı ördüm ve başlangıç noktasına ilmeğimi kaydırdım. Geniş olarak bakalım. Model büyüdükçe tabii göstermek biraz zorlaşıyor. Bakın başlangıç ve sonunda alt sırada 2 trabzan atlamışken burada trabzan atlamamız yok. Tüm kenarları aynı şekilde örerek devam ediyorum. Burada yine arka kısımda kalan ikili trabzanlara üçlü uzun trabzanlar örerek modelimize devam edeceğiz. Ve sonrasında da file sıralarını yapacağız. 3 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanla yeni sıramı başlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığa 2 sefer ip doluyorum. Ve arka noktadaki ilk trabzana battım. Üçlü trabzan ördüm. 2 zincir çekiyorum. Tığa 2 sefer ip doluyorum. Yine arkada duran ikili trabzana battım. Üçlü trabzan ördüm. 2 zincir çekiyorum. Tığa 2 sefer ip doluyorum. Arkada duran
Yine ikili trabzana üçlü trabzan ördüm. 37 tane toplamda trabzanım oldu. Videoyu da burada yine bırakalım fazla uzatmadan. Bir sonraki videoda son çiçeğimizi, lilyumumuzu öreceğiz. Kol birleştirmesini ve yaka kısmını ördükten sonra arka birleştirmeyi yapacağız ve finali birlikte tamamlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.